Selamünaleyküm arkadaşlar. Çip krizinden dolayı markaların otomobil tedarikinde sıkıntı yaşadığını hepimiz bilmekteyiz. Bayilerde otomobil yok denecek kadar az. Bazı markalar diğer markalara göre nispeten daha az etkilendiler veya plan programlarını çip krizine göre ayarladılar. Biz de takipçilerimiz ve bizi seven dostlarımız adına tüm markaların bayilerine ulaştık. Araç stoklarını, fiyatlarını ve otomobillerinin geliş tarihini, ÖTV muafiyetine girip girmeyeceğini öğrendik. Videoda sadece ÖTV muafiyetine giren yani engelli raporuyla alınabilecek SUV modelleri yer alıyor. Bu kapsamda önümde 12 markanın SUV modellerinin bilgileri var. Gelin bunlar hangileri hep birlikte bir bakalım. İlk markamız Citroen. Citroen markasında ÖTV muafiyetine giren tek SUV modeli C3 Aircross bulunuyor. Liste satış fiyatı 338.000 TL olan versiyonu 1.2 litre turbo beslemeli, 130 beygir güç, 230 Nm tork sunan PureTech motor ÖTV muafiyetiyle alınabiliyor. Engelli raporlu fiyatı ise 184.000 TL. Shine donanım olan model benzinli 6 ileri otomatik şanzımana sahip, 1280 kilogram ağırlığıyla 0'dan 100 km/saat hıza 9.2 saniyede çıkabiliyor. Fabrika verilerine göre şehir içi yakıt tüketimi 5.9 litre, şehir dışı ise 4.5 litre, bagaj hacmi ise 410 litre. Şimdi geldik aracın stok durumuna. Maalesef ellerinde yok ama Eylül sonlarına doğru gelecekmiş ve şu anki fiyat üzerinden sipariş alabileceklerini de eklediler. Citroen C3 Aircross'ta durum bu şekilde. İkinci markamız ise Ford. Ford EcoSport ellerinde yok. Daha doğrusu Ford'da hiçbir araç yok. EcoSport'un geleceği tarihi ise Kasım'da bekliyoruz denildi. Puma'yı sorduğumda ise bu yıl içinde beklemeyin, gelişi çok zor. İyi ihtimal ile 2022 Ocak sonlarında ülkemize tekrardan satılabilecek. İnşallah diyelim. Hyundai markasında da durum pek farklı değil ama Ford'a nazaran daha iyi diyebiliriz. Bayon ve Kona önümüzdeki ay gelecek. Kona'nın otomatik modeli için ÖTV muafiyetine girip girmeyeceğini sorduğumda ise bu ay ellerinde olan Smart paketi liste fiyatı 346.000 TL olan modeli ÖTV muafiyetli verdiklerini söylediler. Önümüzdeki ay araç geldiğinde dolar kuru çok yükselmezse yine ÖTV muafiyeti kapsamında verebileceklerini de eklediler. Bir başka bayide ise elit donanıma sahip olan modeli de ÖTV muafiyeti kapsamında vermişler. Elit paketin liste satış fiyatı 391.000 TL. Nasıl ÖTV muafiyetinde verdiklerini anlamak gerçekten zor. Her neyse, eğer isterlerse veriyorlarmış demek ki. Kona'nın özelliklerini anlatacak olursam 1.6 litre turbo beslemeli 4 silindirli motor, 198 beygir güç, 265 Nm tork değeri sunmakta. Smart donanımlı versiyon 7 ileri otomatik şanzımana sahip Kona'nın ÖTV muafiyetli fiyatı ise 184.000 TL. 1400 kilogram ağırlığıyla 0'dan 100 km/saat hıza 7.7 saniyede çıkmakta. Bu listedeki en performanslı araç Kona. Performans isteyenler Ekim ayını beklemeli. Şehir içi yakıt tüketimi 6.5 litre, şehir dışı ise 5.2 litre. Bagaj hacmi ise 374 litre. Kia markasında Stonic ve Sportage yok. Geliş tarihi bile belli değil. Nissan markasına geçtiğimizde Qashqai ellerinde yok, geliş tarihi de belli değil. Juke modelinde ise aradığım 2 bayide de vardı. Tekna paketini ÖTV muafiyetli verdiklerini söylediler. 1.0 litrelik turbo beslemeli 3 silindirli motor 115 beygir güç 200 Nm tork değerlerine sahip. Liste satış fiyatı ise 346.000 TL. Tekna donanımlı 7 ileri otomatik şanzımana sahip olan Juke ÖTV muafiyetli satış fiyatı ise 184.000 TL. 1187 kilogram ağırlığıyla 0'dan 100 km/saat hıza 10.7 saniyede çıkmakta. Şehir içi yakıt tüketimi 6.1 litre, şehir dışı ise 4.5 litre. Bagaj hacmi ise Kona ve C3 Aircross'tan daha geniş, 422 litre. Opel cephesinde ise öncelikle Crossland modeli bir bayide yoktu, diğerinde ise her modeli olmasa da belli başlı versiyonları vardı. Eksiklikleri ise bu ay sonuna kadar tamamlayacaklarını söylediler. Ellerinde olan Crossland 1.2 litrelik turbo beslemeli 3 silindirli motor, 130 beygir güç, 230 Nm tork sunmakta. Liste satış fiyatı 342.000 TL olan Edition donanım benzinli 6 ileri otomatik şanzımana sahip olan Crossland ÖTV'siz yani engelli raporuyla 184.000 TL'ye satılmakta. 1300 kilogram ağırlığıyla 0'dan 100 km/saat hıza 10.2 saniyede ulaşabiliyor. Şehir içi yakıt tüketimi 5.9 litre, şehir dışı ise 4.4 litre.
Bagaj boyutu C3 Aircross ile aynı seviyede 410 litre. Opel Mokka'da ise ellerinde yok ama ÖTV muafiyetli Elegance donanımı verdiklerini söylediler. Önümüzdeki Ekim ayında satış yapılabilecekmiş. Haydi hayırlısı diyelim biz de. Peugeot'a geçtiğimizde ise 2008'in her donanım olmasa da ellerinde vardı. 3 farklı bayide de durum aynıydı. Ellerindeki modeli anlatayım, şaşıracaksınız. Nasıl bunu ÖTV muafiyetli veriyorlar diye düşündürüyor insanı. Şimdi araç 1.5 litrelik turbo beslemeli 4 silindirli 130 beygir güç 300 Nm tork sunan motorun satış fiyatı 402.000 TL. Dizel olan bu aracımız otomatik 8 ileri şanzımana sahip Allure paket 2008'in ÖTV'siz fiyatı 184.000 TL. Bu arada araçta cam tavan gibi ekstralar olduğu için fiyat şişmiş, yoksa aracın satış fiyatı 380 binlerde. 1235 kilogram ağırlığıyla 0'dan 100 km/saat hıza 9.3 saniyede ulaşabiliyor ve şehir içi yakıt tüketimi 4.2 litre, şehir dışı ise 3.5 litre. Tabi söylediğim tüm markalar için bu fabrika verilerinin üzerine en az 1-1.5 litre ekleyip öyle düşünün. Bagaj hacmi ise sınıfının en iyisi durumda ve 434 litre. Renault markasında ise Captur modeli şu an ellerinde yok ve geleceği tarih ise Kasım ayı söylendi. Seat Arona'da ise araç şu an ellerinde yok. Aracın geliş tarihi Ekim ayında, hatta Kasım'a da sarkabilirmiş. Skoda Kamiq için 2 bayi ile konuştum. Tabi ikisinde de araç yok ama ilki yıl sonunda gelmesini beklediklerini söyledi. Diğeri ise Ekim ayında gelecek araçlarım içinde ÖTV muafiyetli verebileceğim araç var. O araç için isim yazdırıp size bir araç ayırabiliriz söylendi. ÖTV muafiyetli verdikleri araç 1.0 litrelik turbo beslemeli 110 beygir güç 200 Nm tork sunan motorun liste satış fiyatı 331.000 TL. Benzinli 6 ileri otomatik şanzımana sahip premium donanım Kamiq ÖTV muafiyetiyle yani engelli raporuyla 184.000 TL'ye satılıyor. 1400 kilogram ağırlığıyla 0'dan 100 km/saat hıza 10.7 saniyede ulaşabiliyor. Şehir içi yakıt tüketimi ise 5.8 litre, şehir dışı ise 4.4 litre. Bagaj hacmi ise 400 litre. Bir diğer markamız Suzuki. Ellerinde araç noktasında en rahat marka olan Suzuki'nin Vitara modeli ellerinde mevcut. 1.4 litrelik turbo beslemeli 4 silindirli 129 beygir güç 235 Nm tork sunan motorun liste satış fiyatı 344.000 TL. Benzinli ve 48 volt hibrit destekli otomatik 6 ileri şanzımana sahip Elegance donanım Vitara ÖTV'siz yani engelli raporuyla 184.000 TL'ye satılmakta. Bütün araçlar 184.000 oldu diyeceksiniz ama resmi olarak engelli raporuyla satış için maksimum verilecek rakam bu. 1200 kilogram ağırlığa sahip cüsseli duruşuyla aslında bana daha ağırmış gözüktü. 0'dan 100 km/saat hızla 9.5 saniyede çıkabiliyor. Şehir içi yakıt tüketimi 6.9 litre, şehir dışı ise 4.8 litre. Bagaj hacmi olarak rakiplerinin biraz gerisinde 375 litre bagaj kapasitesine sahip. Suzuki'nin C segmentinde yer alan aracı SX4 S-Cross ise ellerinde mevcut. 1.4 litrelik 4 silindirli 129 beygir güç 235 Nm tork sunan motorun liste satış fiyatı 336.000 TL. Benzinli ve hibrit destekli otomatik 6 ileri şanzımana sahip Elegance donanım ÖTV'siz yani engelli raporuyla 184.000 TL'ye satılıyor. 1170 kilogram ağırlığıyla 0'dan 100 km/saat hıza 9.5 saniyede çıkabiliyor. Şehir içi yakıt tüketimi 7.1 litre, şehir dışı ise 5.1 litre. Bagaj hacmi 430 litre. Toyota markasında ise CHR aracı şu an ellerinde yok. Ekim ayında gelecekmiş. Volkswagen'de ise T-Roc için de aynı durum geçerli. Ellerinde yok. Ne zaman geleceğini ise bayiler de bilmiyor. Videonun sonuna geldik. Sağlıcakla kalın.